Kitap Felsefe kanalına hoş geldiniz. Bugün masamızda sadece bir sinema klasiği değil, yani modern kültürün en büyük fenomenlerinden biri var. Kesinlikle. 1994 yapımı o meşhur başyapıt Forrest Gump. Aynen. Ve bugün önümüze serdiğimiz kaynaklar, hani o hepimizin ezbere bildiğini sandığı bu hikayenin Aslında hiç de öyle olmadığını gösteriyor. çok şaşırtıcı bir çıkış noktası var gerçekten. Bu derinlemesine incelemede elimizdeki kaynak destesi bayağı sağlam. Var, Mona Psikoloji'nin o detaylı film analizi var elimizde. Kapsamlı Wikipedia verileri, gişe rekorları, sahne arkası krizlerinin o inanılmaz raporları var. Ve bence en çarpıcısı MovieWeb'in orijinal kitapla film arasındaki o devasa farkları anlatan makalesi. Bütün bunları harmanlayıp senin için çok özel bir inceleme hazırladık bugün. Yani bizim buradaki amacımız sadece oturup sevilen bir filmi övmek, nostalji yapmak falan değil elbette. Asıl hedefimiz o farklı kaynaklardaki dağınık noktaları birleştirmek. Aynen öyle. Tam bir dedektiflik işi aslında. Tabii. Bu ikonik yapımın arkasındaki o şaşırtıcı orijinal hikayeyi, Tom Hanks'in aldığı o çılgın finansal riskleri konuşacağız. Filmin psikolojik katmanlarını ve vizyona girdiğinde Amerika'yı nasıl sağ ve sol olarak ikiye böldüğünü şeffaf bir şekilde aktarmak istiyoruz sana. Yani ekranda izleyip geçtiğin şeylerin ötesine geçip, hadi canım bunu hiç böyle düşünmemiştim dedirtecek bir bilgi yolculuğuna çıkarıyoruz seni. Hazırsan o zaman en şaşırtıcı kısımla, yani kitabın kendisiyle başlayalım. Abi evet ya, kaynakları incelerken beni en çok çarpan yer tam olarak bu orijinal hikaye kısmı oldu. Hani hepimizin kafasında o tatlı, ince yapılı, çocukken bacaklarında cihazlarla yürüyen masum bir Forrest Gump profili var ya. O ikonik karakter. Winston Groom'un 86 yılında yazdığı orijinal romanda böyle bir karakter kesinlikle yok. Ekranda gördüğümüz o naif adamla kitabın ana karakteri sanki tamamen bambaşka iki insan. Adaptasyon sürecinde karakterin özü resmen silinip baştan yaratılmış diyebiliriz. Şöyle düşün, kitaptaki Forrest'ı özünde canlandırman için söylüyorum. Fiziksel olarak adeta bir devden bahsediyoruz kitapta. İnanılmaz bir şey bu. Yaklaşık 2 metre boyunda ve 110 kilo ağırlığında. Oldukça iri yarı bir adam aslında Forrest. Lisede Amerikan futbolu takımına girmesinin asıl sebebi de o inanılmaz hızı falan değil, doğrudan bu devasa fiziksel gücü. O zaman filmdeki o bacak cihazlarından kurtulup aniden fişek gibi koşmaya başladığı sahne, Kitapta söz konusu bile değil. O meşhur, hepimizin tüylerini diken diken eden "Koş Forrest koş" repliği kitapta hiç geçmiyor. hadi ya! Çünkü Forrest'ın bacaklarında zaten hiçbir zaman bir problem veya cihaz olmuyor ki. Zorbalardan koşarak falan kaçmıyor. Dönüp onlarla bayağı fiziksel olarak kavga ediyor. Sürekli küfreden, hayata karşı çok daha kinik, çok daha sert bir karakter var elimizde. Ya bu kinik tavır aslında filmin o en meşhur repliğine de çok farklı yansımış. Biz filmde hep ne duyarız? Annesinin o tatlı sesiyle, hayat bir çikolata kutusu gibidir, içinden ne çıkacağını asla bilemezsin. Popüler kültürün zirvesi bu söz. Evet, tişörtlere falan basılan o meşhur söz. Ama kitaptaki Forrest meseleye çok daha karanlık bir yerden bakıyor. Doğrudan şunu söylüyor: aptal olmak bir çikolata kutusu değildir. Çok sert. Kesinlikle. Hayatın o zorluğunu, zihinsel dezavantajlı olma durumunu hiç romantize etmiyor kitap. Aksine bunun getirdiği o acı gerçekliği direkt okuyucunun yüzüne çarpıyor. İşte tam da bu yüzden senarist Eric Roth senaryoyu uyarlarken çok bilinçli bir tercih yapıyor. Karakterin o sert, köşeli, itici olabilecek taraflarını törpülüyor ve onu tamamen dürüst, saf ve özünde iyi bir karaktere dönüştürüyor. İzleyicinin bağ kurabilmesi için şartmış bu aslında. Yoksa o alaycı tona kimse 2 saat katlanamazdı bence. Kesinlikle öyle. Fakat asıl şaşırtıcı olan şey sadece karakterin huyu suyu değil. Kitabın inanılmaz derecede absürt olan bir olay örgüsü var. Ben kaynaklardan bu kısımları okurken bayağı bir gözlerime inanamadım. Orijinal hikaye resmen bir çizgi roman gibi. Bütçe veya mantık sınırlarını aştığı için senaryodan tamamen çıkarılan olaylara bak. Forrest sadece düşük IQ'lu biri değil kitapta. O aslında bir savant, yani belirli alanlarda daha seviyesinde yetenekleri var. İleri düzey bir matematik ve fizik dehası adam. Evet, dünyaca ünlü bir satranç ustası oluyor, bir dönem profesyonel güreşçilik bile yapıyor kitapta. Yazar resmen sınırları sonuna kadar zorlamış. Ama asıl bomba NASA macerası.
Ah evet, orası tam bir delilik. Filmde izini bile görmüyoruz bunun. Forrest uzay görevine astronot olarak seçiliyor abi. Uzaya gidiyor yani bildiğimiz. Yanında da Suye adında dişi bir orangutanla mekiğe bindirilecek. Fakat fırlatma öncesi çok saçma bir hata yapılıyor ve dişi orangutan yerine son derece agresif erkek bir orangutan koyuyorlar mekiğe yanlışlıkla. Filmdeki o duygusal atmosfere bak, bir de şu anlattığına bak. Bitmedi. Uzay mekiği arızalanıp dünyaya geri düşüyor. Nereye düşüyor dersin? Yeni Gine'de yamyamların yaşadığı sık bir ormanın tam ortasına. Forrest ve bu agresif erkek orangutan yamyamların arasında tam 4 yıl hayatta kalma mücadelesi veriyor. 4 yıl boyunca. Hatta Forrest o yamyamlarla oturup satranç falan oynuyor. Düşünsene, Hollywood dramının ortasında yamyamlarla satranç oynayan bir adamı. Yani böyle bir senaryoyu 90'ların teknolojisiyle beyaz perdeye aktarmaya kalksan, muhtemelen gişede tarihin en büyük felaketi olurdu. Kesinlikle. O yüzden senaristin ve yönetmen Robert Zemeckis'in o vizyoner kurgusunu cidden takdir etmek lazım. Bu absürt maceraları tamamen temizlemişler, sadece ana karakteri değil, yan karakterlerin kaderini de baştan yazmışlar filmde. Baba olayı mesela. O da çok acayip. Filmde Forrest'ın Vietnam'daki o saf, siyahi ve en iyi dostu. Ama kitapta baba aslında siyahi değil, beyaz bir karakter. Karides işi hayali kuran, o meşhur şirket fikrini ortaya atan kişi de o değil kitapta. Peki Teğmen'dan? O çok kritik bir figür benim için. Teğmen Dan karakteri de kitapta çok karanlık bir yere gidiyor. Filmde o Karides teknesinde fırtınayla savaşıp Tanrı'yla barıştığı, sonra da zenginleştiği o efsanevi aydınlanma hikayesi var ya, Çok etkileyicidir o sahne. kitapta o işler hiç öyle tatlıya falan bağlanmıyor. Teğmen'den ordu sonrası tamamen çöküyor. Evsiz kalıyor, sokaklara düşüyor. Hatta hikayenin sonuna doğru Forrest, Teğmen'den ve uzaydan döndükten sonra yanından hiç ayırmadığı o orangutan Sue var ya, Evet. üçü birlikte New Orleans sokaklarında sokak müzisyenliği yapıyorlar. Çok depresif bir tablo gerçekten. Ama bütün bu değişimler arasında beni en çok düşündüren Jenny oldu aslında. Jenny'nin hikayesi çok çok farklı, evet. Filmde Jenny o 60'ların, 70'lerin kültürel travmalarını, çocukluk çağı istismarını omuzlarında taşıyan çok trajik, çok yaralı bir karakter. Ama kitapta Jenny hiçbir zaman babası tarafından istismara falan uğramamış. Ve o dramatik sonu da yok. Aynen. Filmde hani bilinmeyen bir virüs yüzünden ölüyordu ya, ki dönemin korkulu rüyasıydı o. Kitapta böyle bir şey yaşanmıyor. Jenny hayatta kalıyor, başka bir adamla evleniyor, kendine yeni bir hayat kuruyor. Forrest ne yapıyor peki? Forrest da oğlunun o yeni aile ortamında o adamla birlikte büyümesine izin vererek kendi yoluna devam ediyor. Bir edebi eserin izleyiciyle bağ kurması için duygusal tellerinin nasıl ince ince yeniden akort edildiğini gösteriyor bize bu durum. Tabii bu yeniden inşa süreci sadece masada olmuyor. Sahne arkasında yaşanan o krizler, stüdyoyla girilen çekişmeler başlı başına bir film konusu olur bence. Mesela rol dağıtımı. Bugün Forrest Gump deyince aklına Tom Hanks'ten başkası geliyor mu? Asla, imkanı yok. Ama kaynaklara göre rol ilk başta John Travolta'ya, Bill Murray'e ve Chevy Chase'e teklif edilmiş. Hatta Travolta sonradan çıkıp bu rolü reddetmenin kariyerinin en büyük hatası, en büyük pişmanlığı olduğunu açık açık itiraf etmiş. Çok büyük fırsat kaçırmış gerçekten. Baba rolü için Dave Chappelle'e gidiyorlar. Adam filmin gişede çakılacağına o kadar emin ki reddediyor. Daha da çarpıcısı, rap efsanesi Tupac Shakur bile film için seçmelere katılıyor. Stüdyo yöneticileri ellerindeki cevherin hiç farkında değilmiş o dönem. Ama asıl finansal hikaye, Paramount stüdyolarıyla yaşanan o bütçe savaşı. O kumar, evet. Film neredeyse tamamlanacak, stüdyo sürekli para kesintisi yapıyor. Diyorlar ki bütçeyi aşıyoruz ve o meşhur koşu sahnesi az kalsın iptal ediliyormuş. Forrest'ın Amerika'yı yıllarca koşarak geçtiği o uzun montaj sahnesi filmin kalbi olan yer. Stüdyo açıkça bu çok pahalı, iptal ediyoruz diyor. İşte burada Zemeckis ve Hanks o kadar büyük bir inanç sergiliyorlar ki o sahnenin maliyetini kendi ceplerinden ödüyorlar. Ama bunu sırf sanat sepet için yapmıyorlar, çok akıllıca bir ticaret var işin içinde. Aynen öyle, stüdyoyla masaya oturup sözleşmeyi değiştiriyorlar. Diyorlar ki biz bu parayı veriyoruz ama filmin net karından değil, doğrudan gişe hasılatından, brüt gelirden büyük bir pay alacağız. Stüdyoda filmin böyle devasa bir patlama yapacağını hiç düşünmediği için
"Aa, harika fırsat, tamam," deyip atlıyor hemen. Sonuç, sinema tarihine geçiyor, film dünyayı kasıp kavuruyor ve Tom Hanks'in bu hamleden kazandığı paranın 40 ila 65 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Az bir rakam. Fakat kaynaklarda okurken beni en çok sinirlendiren kısım madalyonun diğer yüzü oldu. Yazar Vincent Grum'a yapılanlar. Hollywood muhasebesi denen o sistemi okuyunca gerçekten insanın inanası gelmiyor. Çok karanlık bir sistem o. Düşünsene, filmin bütçesi sadece 55 milyon dolar. Dünya çapında elde ettiği hasılat 678,2 milyon dolar. 12 katı gelir. Muazzam bir başarı. Yazar Vincent Grum'a sözleşmede filmin net karı üzerinden %3 pay verileceği söylenmiş ama stüdyo kağıt üzerinde çeşitli dağıtım bedelleri, şişirilmiş reklam masrafları falan gösterip filmin 62 milyon dolar zarar ettiğini iddia ediyor. Resmi evraklarla bunu kanıtlıyorlar bir de. Sektörde buna Hollywood accounting yani Hollywood muhasebesi deniyor. Çok yaygın ama çok acımasız bir taktik. Sırf adama o %3'ü vermemek için 678 milyon dolar kazanan filmi zararda gösteriyorlar. Graham tabii ki sessiz kalmıyor, büyük bir isyan başlatıyor. Davalar, sektörel tartışmalar havada uçuşuyor. Sonunda stüdyo devam kitabı olan Gump Co.'nun haklarını almak isteyince yazarla çok daha sağlam bir anlaşma yapmak zorunda kalıp durumu biraz telafi ediyorlar. Ama bu olay bütün Hollywood'a net kar vaatlerine asla kanmamayı öğreten ibretlik bir vaka oluyor. Kesinlikle. Aslında Tom Hanks'in o hesaplı hamlesiyle stüdyonun bu muhasebe oyunları filmin anlattığı felsefeyle ne kadar zıt değil mi? Çok iyi yakaladın, evet. Monopsikolojinin incelemesinde de bu konu çok derinlemesine ele alınıyor. Forrest'ın dünyasında böyle karmaşık finansal oyunlara, stratejik hırslara hiç yer yok. Forrest, 75 IQ seviyesiyle, otizm spektrumunda bir birey olarak başlıyor hayata. Modern dünyanın standartlarına göre tamamen dezavantajlı. Geride kalmış, kaybeden tarafta gibi görünüyor. Ama film tam olarak bu dezavantajın nasıl en büyük avantaja dönüştüğünü inceliyor. Forrest'ın zihninde entrika yok, 10 yıllık kariyer planları yok, aşırı analitik süreçler yok. Dünyası çok basit, net ve dürüst. Bu sadelik ve anın içinde kalma becerisi, karşısına çıkan engelleri diğer insanlardan çok daha pürüzsüz aşmasını sağlıyor. Bu akışta olma hali filmin açılış ve kapanışındaki o meşhur sembolle de çok örtüşüyor. O beyaz tüy sembolü. Evet, gökyüzünden süzülen o beyaz tüy kader mi yoksa rastlantısallık mı? Filmin sonunda Forrest, Jenny'nin mezarı başında tam olarak şu soruyu soruyordu. Herkesin bir kaderi mi var, yoksa hepimiz rüzgarda bir tüy gibi uçuşuyor muyuz bilmiyorum. Belki her ikisi de aynı anda oluyor. Monopsikoloji bu tüy metaforunu analiz ederken çok güzel bir yere değiniyor. Tüy rüzgara karşı hiçbir direnç göstermez. Kendi yönünü belirlemeye çalışmaz, rüzgar onu nereye savurursa oraya süzülür. Ama ilginç bir şekilde her zaman konması gereken o doğru yere ulaşır. Forrest'ın felsefesi de bu. Tam olarak bu. Hayatın fırtınalarına karşı inatla direnmiyor, onlarla savaşıp enerjisini tüketmiyor. Akıntıya kürek çekmek yerine kendini hayata bırakıyor. Orduya girmesi gerekiyorsa girip en iyisini yapıyor. Hastanede masa tenisi oynaması söyleniyor, dünya şampiyonu oluyor. Karides işi aklına yatınca tekneye atlayıp açılıyor. Sistemi kendi lehine kullanıyor farkında olmadan. Kendini rüzgara bırakıp hiç planlamadığı başarılara imza atıyor. Bu akışta olmanın ve geçmişle hesaplaşmanın en belirgin olduğu yer bence yine o zar zor kurtarılan koşu sahnesi. Jenny onu terk ediyor ve Forrest evden çıkıp hiçbir plan yapmadan koşmaya başlıyor. Tam 3 yıl, 2 ay, 14 gün, 16 saat. Durmaksızın, ülkeyi baştan başa defalarca geçiyor. İnsanlar da peşine takılıyor. Dünya barışı veya çevre için koştuğunu, büyük bir misyonu olduğunu sanıyorlar. Onu bir lider, bir kanaat önderi falan sanıyorlar. Gazeteciler sorunca ne diyor peki? Sadece koşmak istedin. Orada koşmak toplumsal bir amaç için değil, tamamen içsel bir iyileşme süreci. Forrest'ın annesinin çok kilit bir sözü var hani. Hayata devam edebilmek için geçmişi geride bırakman gerekir. İşte o söz. Forrest, Jenny'nin gidişiyle hissettiği o derin acıyı, o ağır yükü geride bırakmak zorundaydı. Arkasındaki kalabalık umrunda bile değildi. O sadece o yası sindirmek için koşuyordu. Ve yıllar sonra o çölün ortasında ağırlığı attığını hissettiği o spesifik anda birden durdu. Görev tamamlandı çünkü. Arkasına dönüp, yoruldum,
Artık eve gidiyorum dedi sadece. Geçmiş geride kalmıştı. Sistemle ilişkisi bağlamında da çok ilginç bir detay var burada. Forrest'ın rutinlerle kurduğu ilişki onun ordu veya karides şirketi gibi sistemlere mükemmel uyum sağlamasını getiriyor. Kurallara harfiyen uyup zengin ve güvenli bir hayat kuruyor. Jenny ise tam zıttı. Sürekli kuralları reddediyor, sistemle çatışıyor, hippie kültürüne giriyor, uyuşturucuya bulaşıyor ve hep bir mağduriyet yaşıyor. Ancak filmin sonunda sisteme uyum sağlayıp Forrest'ın yanına döndüğünde huzur bulabiliyor. Bu zıtlık sadece karakter analizi değil, dönemin sosyolojisine dair de çok büyük bir mesaj taşıyor bence. Kesinlikle. Tam bu noktada bir kural uyarısı, daha doğrusu bir hatırlatma yapalım. Biz burada bahsedilen o sağ ve sol görüşlerin, politik okumaların hiçbirini desteklemiyoruz. Sadece kaynaklarda geçen o sosyolojik tepkileri, vizyona girdiği dönemdeki yansımaları senin için nesnel bir şekilde raporluyoruz. Bunlar tamamen o dönemin medyasının ve izleyicisinin yorumları. Aynen öyle. 94 yılında gazete kupürlerine falan baktığımızda film apolitik olduğunu iddia etse de Amerika'da çok büyük siyasi tartışmalara yol açmış. Muhafazakar kanat, örneğin National Review dergisi, filmi kendi geleneksel değerlerinin büyük bir zaferi olarak manşet yapmış o dönem. Onlara göre Forrest neyi temsil ediyordu? Forrest onlara göre itaatin, devlete sadakatin ve geleneksel yapının sembolü. Muhafazakarlar diyor ki, Forrest başarılı oldu çünkü 60'ların o isyankar, otorite karşıtı hippie kültürüne hiç bulaşmadı. Görevini yaptı, sistem de onu Amerikan rüyasıyla ödüllendirdi diyorlar yani. Aynen öyle okuyorlar. Peki liberal kanat buna nasıl tepki veriyor? Çok sert itiraz ediyorlar. Liberal eleştirmenler, filmin 60'ların o savaş karşıtı protestolarını, liberal Amerika'yı kasıtlı olarak şeytanlaştırdığını öne sürüyor. Jenny'nin hikayesi üzerinden okuyorlar muhtemelen. Kesinlikle. Jenny'nin o özgürlük arayışının sürekli acıyla sonuçlanması, sonunda o isimsiz virüsle trajik ölümü ki bunun HIV olduğu genel kabul görür, büyük bir mesaj olarak algılanıyor. İsyankar kuşağın cezalandırılması gibi yani. Özgürlüğün sonu hastalıktır, itaatin sonu zenginliktir gibi okumuşlar. Yaratıcılar Tom Hanks ve Zemeckis bu etiketlemelerin hepsini şiddetle reddediyor tabii. Bizim filmimiz apolitiktir, sadece insanlıkla, sevgiyle ilgilidir diyorlar. Ama bir eseri topluma saldığınızda o toplum kendi travmalarıyla onu yorumlamaya devam ediyor. Peki bu kadar konuşulan, tartışılan bir film neden orada kaldı sence? Hikayenin devamı planlanmış mıydı? Planlanmaz olur mu? Yazar Winston Groom 95'te Gump Co. adlı bir devam kitabı yazıyor zaten. Hatta 2001 yılında stüdyo için senaryosu bile hazırlanıyor bunun. Forrest'ın 80'ler ve 90'lardaki maceraları. Ama tam o dönemde 11 Eylül saldırıları yaşanıyor. Evet, dünya o kadar karanlık ve hızlı bir değişime uğruyor ki, Hanks ve Zemeckis toplanıp bu naif hikaye artık bu dünya için anlamlı değil, masumiyeti kaybettik diyerek projeyi iptal ediyorlar. Çok yerinde bir karar bence. Fakat hikayenin özündeki o evrensellik o kadar güçlü ki yıllar sonra 2022'de Hindistan'da Lal Singh Chadda adıyla yeniden çekildi. Kendi kültürlerine uyarlayarak yaptılar bunu, evet. İnsanlık halinin coğrafyadan bağımsız olarak nasıl yankı bulduğunu gösteriyor bize. Bütün bu kaynakları toparlarken sözü artık doğrudan sana, bizi dinleyen sana bırakmak istiyorum. Hayat bir çikolata kutusu gibidir sözü. Aynen öyle. Tıpkı o kutudaki gibi senin de hayatında o bitter, acı veren anılarla sütlü tatlı anlar karmaşık bir şekilde duruyor. Hangisinin ne zaman dişine dokunacağını bilemiyorsun. Asıl mesele o acı geldiğinde onunla nasıl başa çıktığın. Senin kendi hayatında travmaları geride bırakmak için kullandığın koşul ne? Belki her sabah yüzmektir, belki yeni insanlarla tanışmaktır ya da sadece sessizce geçmesini beklemektir. Sen geçmişini arkanda bırakmak için nasıl bir yola çıkıyorsun? Ve kaynakların ötesine geçerek şu kışkırtıcı düşünceyi de zihnine bırakmak istiyorum bugün. Forrest Gump'a uzaktan bir bak. Sıfır ego, sıfır ihtiras, 10 yıl sonra nerede olacağın diye bir derdi yok. Tamamen anı yaşıyor. Evet, sadece o an ona ne verildiyse en iyisini yapıyor. O beyaz tüy gibi rüzgarda süzülerek bizim hayal bile edemeyeceğimiz o büyük başarılara ulaşıyor. Herkesin bitmek bilmeyen bir hırsla 10 yıllık stratejik planlar yaptığı,
geleceği mikroskobik düzeyde kontrol etmeye çalıştığı şu modern dünyayı bir düşün. Acaba diyorum gerçek dehanın ve nihai başarının sırrı rüzgara karşı duvar örmeyi bırakıp akışa, hayatın kendisine teslim olabilmekte mi gizli? Üzerine çok uzun süre düşünülecek bir soru bu. Bu düşünceyi senin zihnine emanet ediyoruz. Umarız bu derinlemesine inceleme, o çok iyi bildiğini sandığın bu filme bakış açını biraz olsun zenginleştirmiştir. Yeni pencereler açmış durumlarım. Bizimle bu bilgi yolculuğuna çıktığın için teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesine incelemede yepyeni kaynaklarla görüşmek üzere. Kendine iyi bak.